Gençlik Rüzgarı'nda protez uzmanı, diş hekimi Doktor Melih Şengül ile beraberiz. Nasılsın Melih'ciğim? Çok iyi. Özel bir anlamda nasılsın diyorum. Çünkü arkamdan ben yokken çeşitli çekimler yapıp Nasıl buldunuz? koltuğuma göz diktiğini görüyorum. İzleyicilerimiz ilerleyen bölümlerde izleyecekler bunu. Çok başarılı buldum. Yemin ediyorum. Yapıyorum bu işi ya. Vallahi sen benden iyisin ha. Ama birlikte daha iyiyiz. Ama ben de bugün diş anlatacağım. Estetik diş nasıl olur falan. Lamine, zirkon, onlara girmek istiyorum. Yani artık öğrendim burada gele Evet, gide. bir şey sorayım. Bu mesela zirkonyum yaptırmak istiyor hastalar. Zirkonyum mu tercih ederdi, lamine mi tercih Ya ederdi? onu sana soracağım mesela. Şimdi zirkonyum diyorlar. Ondan sonra porselen vardı eskiden, böyle daha kaba kaba duruyordu gerçi porselenlerde ama sağlam diyorlardı. Ondan sonra lamine nedir? Hangisi iyidir? Hangisini yapsak? Amaç ne? Ne yapmak istiyoruz mesela? Amaç güzel görünürken, yani şöyle güzel gülüşler. Çünkü dişlerin güzel olduğu zaman insanın böyle kahkaha atası geliyor. O bütün hayatına yansıyor enerji. Hem o kahkahayı rahat atabilmek istiyorum. Hem de yemek yerken dişlerim dökülmesini istiyorum. Yani çatır çutur kırılmasını istiyorum. Basit. Ya şöyle diyelim, bu yapılan restorasyonların sağlamlığı üzerinden veya estetiği, doğal görünüşü üzerinden değerlendiriliyor tabii seçilecek malzeme, materyal. Ancak tabii bir kulak dolgunluğuyla toplum içinde yanlış bilinenler de var. İstersen bugün biraz onları açık edelim. Evet, lütfen. Hastalar geldiği zaman bir istekte bulunuyor. Amacın ne olduğunu önce ortaya koymak lazım. Güzel görünmek, beyaz dişler ya da işte düzgün dişler. Bunu öncelikle hastanın o mevcut durumunu ortaya koyup onun ihtiyaçları doğrultusunda bir materyal seçmek lazım. Bunu da tabii ki en iyi kim bilir? Hekim biz mi biliriz, hastalar mı bilir? Tabii ki hastalar bilir. Hayır, siz bilirsiniz. Biz nasıl biz bilsek kendimiz İşte, yapacağız. Siz bilirsiniz tabii ki. Bu bizi zorlayan unsurlardan birisi tedavi planlaması yaparken. Şimdi hastalar bir bilgiyle geliyorlar. İşte arkadaşı, komşusu lamine yaptırmış Bir oluyor. ara herkes at gibi dişler, affedersiniz. Ya da zirkonyum Böyle yaptırmış önden oluyor. gidiyordu o dişler. Zirkonyum yaptırmış oluyor. O da zirkonyum istiyor. Oysa ki ona uygun olmayabiliyor o materyal. Bunu şöyle açıklayayım. Şimdi sağlamlık, önce oradan girelim. Kullanılan malzeme porselen çok ince, çok kırılgan olsa dahi onun dişin üzerine bir yapıştırdığımız zaman ne kadar ince olursa o kadar sağlam oluyor bir kere. Çünkü ya yerlere döşediğimiz o seramik karolar, onları oradan örnek vereyim. Onlar yere yapıştıktan sonra onları kıramazsınız, çok sağlam olur. Ama daha henüz döşenmemişken bir yere çarparsın, kırılır. Dolayısıyla ona sağlamlığı veren oturduğu zemine yapışması. Şimdi laminalarda da ya da bizim dişlerin üzerine yaptığımız tam seramik, yani sadece porselenden oluşan restorasyonlar, işte bunları lamine için kullanıyoruz. Dişin yüzeyine onu yapıştırıyoruz ve o dişin yüzeyine yapıştığı alana öyle bir entegre oluyor ki ne kadar da ince olursa o kadar sağlam oluyor aslında. Tam dönüyor mu dişin etrafında? Eskiden böyle tırnaklar vardı. Şimdi tırnak değil mi? İleride. Ya onun gibi işte ön yüzeyine yapışan, sadece böyle takma tırnak gibi hanımların. Ancak şimdi bunu ne zaman yapabiliriz? Dişin fonksiyonel kısmını, yani çiğneme yaptığımız yüzeyde hastanın normal fonksiyonunda herhangi bir problem olmadığında, yani orada bizim bir müdahale etmeyeceğimiz zaman sadece vitrin diyelim ona, hani gülüşünü düzenlemek istediğimiz zaman çapraşıklık olabilir, renk konusunda yani hoşumuza gitmeyen unsurlar olabilir, aralıklar olabilir ya da dişler geridedir, öndedir. O zaman orada yaptığımız planlama, eğer hani diş nerede dursun, nasıl bir tasarım yapmak istiyorsak orada eşit kalınlıklarda olacak gibi laminenin bir alan açıyoruz. Bazen hiç kesmiyoruz, bazen minimal kesimler yapıyoruz ve sadece dişin ön yüzeyine bir de uç kısımlarına ilave edilen. Bunu şeyde de görüyor değil mi mesela, sana gelen hasta bilgisayar ortamında onu giydirip gösterip aynı zamanda çok hızlı bir şekilde evet, provasını da yapıyorsun değil mi? Tabii önce bir yaptığımız tasarımı hastamızla paylaşıyoruz. Düşündüğümüz şeyin ne olduğunu. Bunda hemfikir olduktan sonra bu işleme geçiyoruz. Eğer çiğneme yüzeyin tarafında, yani dişlerin çalışan alanlarında eğer bir düzenleme yapmayacaksak sadece ön yüzeyine yapışan
olabildiğince ince yapmaya gayret ettiğimiz işte incecik porselenler. Bunlar aslında kırılgandır. Ama o lamineler Yapıştırmalar. ilk yıllar önce böyle hatta bayağı uzun yıllar önce ilk yapıldığında hepimiz bir meraklıydık. Yaptırdık. Böyle konuşurken dilin değdiğinde ya da böyle zeytin yerken ben fırlayıp gittiğini şöyle tık diye yayında falan gittiğini biliyorum. Aslında- O zamanlar öyle. Şimdi onlar değişti tabii değil Ya mi? aslında bu oradaki yapıştırma tekniğiyle alakalı. O yapıştırma teknolojisi çok gelişti. Doğru şekilde yapıştırılırsa asla düşmez. Belki biraz daha dönmesi de iyi oluyor arkaya Ya benim doğru. binlerce laminem vardır. Bugüne kadar düşmüş 2-3 vaka hatırlıyorum. Onda da benden önce zaten yapılmıştır o. Çok kesimlidir, çok gerilir. Diş çok küçüktür. Yapışma yüzeyi dardır. Ondan dolayı. O yüzden yani öyle durumlarda da işte artık kaplamaya geçmek lazım. Yani tam dişi Kaplama kaplamak dediğin peki lazım. zirkonyum dediğin ne? Şimdi lamineyi konuştuk. Şimdi zirkonyum doğadaki en sert madenlerden birisi. Elmastan sonraki en sert şey diyebiliriz buna mesela. Çok uzay teknolojisinde kullanılan bir materyaldi bu. Bunu artık o ölçekte işleyebilmeye başladık diş hekimliğinde. Bundan yaklaşık 20 yıldır artık daha önce metal kullandığımız malzeme olarak metal tercih ettiğimizin yerine Zirkonyum geldi. tercih edebiliyoruz. Ancak onun da dezavantajları var. Mesela hiçbir esneme potansiyeli yok. Dolayısıyla bizim ağız içinde Ağırlık yapar mı? Hissettiriyor mu kendini farklı olarak? yani çok kalın yapılmadığı takdirde hiç hissettirmez. Hissettirmez. Evet, hissettirmez. Bir de biyolojik uyumlu bir malzeme. Mesela zirkonyum etrafında bakteri tutunmaz. Antibakteriyel özelliği var. İyi bir malzeme. Yalnız stabil bir malzeme değil. Yani form ve mikroskobik ölçüde sürekli yapı değiştiren bir malzeme olduğu için, bir de esnemediği için, oysa ki dişler kemiğin içinde bir esnekliğe sahip ve biyoloji böyle hareketli bir şey yani. Dolayısıyla oraya bir zirkonyum kullandığımız zaman kırılmalar olabiliyor. Yani yerine göre kullanmak lazım. Aynen. zirkonyum. Her ne Herkes kadar istiyor diye çok zirkonyum sağlam yap- bir şeyse de en çok kırılmalar gördüğünüz malzeme yine zirkonyum yani. Tamamen zirkonyumdan oluşan protezlerde yapıyoruz. Direkt bilgisayardan çıkıyor, o el değmeden üstüne porselen yapmadığımız. Onlarda da gayet estetik sonuçlar elde ediyoruz. Aslında estetik açıdan lamineydi, tam porselende, zirkonyum, bunların ayrımını hani zor yaparız. Biz de anlamayız. Hasta zaten anlamaz. Dolayısıyla o malzemeyi hekimin karar vermesi karar lazım. verip hastaya uygun olanı seçmesi lazım. Ya bir şey soracağım şimdi, merak insanlar hangisi daha pahalı diye bir şey var mı bunlarda? Yani mesela Ya ben maliyet olarak var, farklı fiyatlarda diyelim hekimler uyguluyorlar bunu. Ben öyle yapmamayı tercih ediyorum çünkü bu tercihi benim yapmam gerekiyor. Bir hekim için yaptığı iş aynı. Hangi malzemeyi kullanırsa kullansın. Belki laboratuvar açısından maliyeti biraz farklı olsa da benim harcadığım zaman aynı. evet. Dolayısıyla bir fiyat farklılığından dolayı hastamın tercih yapmasını istemiyorum. Zaten diş çok önemli bir şey yani. Vücudun bir parçası ve düşünsene bütün günde 3 kere yemek yiyorsun en az, bilmem, hayatın en önemli parçasından birisi yani. Vücudumuzun giriş yeri. Ve bir kere diş yaptırdığın zaman o 10 yıl 15 yıl kalıyor ağzında. Çok da önemli bir yatırım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla orada hani 3'e 5'e bakılacak bir durum yok. Ya öyle öyle derler 3'e 5'e bakma diye. Olmuyor. Ülkemizde yani özel kliniklerde bir diş tedavisi görmek herkes için mümkün olamayabiliyor Evet. günümüz şartlarında. Daha uygun fiyatlı malzemeler tercih etmek istese de hastalarımız, biz genelde yaptığımız işe fiyat veriyoruz. Yani hangi malzemeyi seçerse ona göre ayrı bir fiyat uygulamak benim pratiğimde çok yaptığım bir şey değil. Yani bilmiyorum ama hayatta çok önemli bir şey ve bana yatırım gibi geliyor. Mesela çok hani eskiden kendimi düşünüyorum. Diş o hani yapıştırma lamineler ilk Evet. çıktığında yaptığımız, hepimiz yaptırdık. Beyazıt yaptırdı, ben hepimiz, yani aklına gelecek herkes bir anda oturduk yaptırdık böyle. Ya bir anda bakıyorum fotoğraflarımız değişti, ekran görüntülerimiz değişti. Devamlı sırıtan tipleriz ekranda yani. Eskiden mesela falan böyle poz verirken çok önemli bir şey. Bence Özgüvenle ilgili bir şey. bir insanın Bir de sağlam olması da önemli tabii. çene yapısına, yemek yeme
fonksiyon açısından hem de görüntü açısından kendisine yapabileceği en doğru yatırımlardan birisi ağız sağlığını, dişlerini sağlıklı hale getireceği tedaviyi almaktır yani doğru yerde. Ve bu ya şöyle düşün, mesela çok pahalı bir tedavi olmanız gerekiyor. Neredeyse işte bir araba parası gibi denir. Bir araba alsanız bugün 10 sene sonra ne kadar edecek? Oysa ki dişlerinize yaptığınız yatırımda 10 sene sonra da aynı değere sahip olacaktır yani doğru yapıldığı Sana zaman. çok kısa bir şey sormak istiyorum. Diyelim burada hani buraya yakın yaşamayanlar için. Atıyorum yurt dışından geldin. Çok hızlı yaptırman lazım dişlerini. Veya bir çekimim var. İşte bir haftada benim dişleri yaptırmam lazım. Eski halime fıstık gibi çıkmam lazım diyorum. Evet. Ne kadar sürede yapılır? Atıyorum şöyle üstler böyle şey falan. Bu arada kendi sorularımı da çaktırmadan aradan giriyor. Evet. Yani bazen biz hastamıza göre şartları zorlayabiliyoruz. Laboratuvar burada içeride var değil mi zaten? Burada var, evet. Şartları zorlayabiliyoruz. 2-3 güne de sığdırabiliyoruz bunu. Wow. Ama yani bu böyle olmalı mı? Yani böyle bir Senin tedavi gönlünden geçen nedir? e, Bir hafta 10 gün. yok. Yani bu tamamen kişiye özgü bir şey. Bazen komple bütün çiğneme sistemi rehabilitasyonu 6 aydan fazla da sürdüğü oluyor benim kliniğimde. Çünkü orada artık çiğneme alışkanlıklarını yeniden düzenlemek gerekiyor. Tabii. Kasları yeniden programlamak gerekiyor. Bu böyle insanın hakkı neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Doktorum aslında. çok iyi. Sadece estetik öyle olmaz diyor bana. Diyor ki sağlık artı estetik artı kullanışlı olması gerekiyor. İçimden sinmiyor Seray diyor bana yani. Ya- Beni sıkıştırma diyor. Bunu yaptığımızda olmuyor değil. Yurt dışından talepte bulunan hastalarımıza hızlı tedaviler yapıyoruz zaman zaman. Ancak o zaman da orada önem sırası daha Önemli soru orada estetik oluyor ağırlıklı olarak yani. biz yine de daha öncelikleri olduğunu görüyorsak hastamızın bunu mutlaka Uyarıyoruz. ortaya koyuyoruz. Bununla ilgili bir planlama sunuyoruz. Bir yol haritası veriyoruz hastamıza. Yine de onu mutlu etmeye gayret ediyoruz tabii ki. Ağzına sağlık Melih'ciğim. Evet, ne güzel özlemişiz. Vallahi böyle özleşmişiz. sohbeti. Daha neler var neler. Böyle bir de bilgisayarda böyle karakterini öne çıkaracak diş şekilleri falan filan da var. Bunları zaten konuştuk ama tekrar konuşacağız. Teşekkür ederim. Yaşama, sağlığa, güzelliğe, estetiğe, gençliğe dair her türlü sorunun cevabıyla karşınızdaydık. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.